Turuşko. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Burası aynı zamanda UNESCO Dünya Mirasları listesinde. Fingers. Kırsal yaşam her zaman şehirden çok daha iyi oluyor. Gölde yüzüyorlar. Dilim kamaştı. Ben de girmeye çalışayım bakalım. Kayıklara bineceğiz galiba böyle. Bütün kapı görünümlü giriş yerlerinin, daha doğrusu bazen böyle durumlarda ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bambaşka bir yere geldik. Kafası güzel bunun. Bangladeş'te her hafta bir şey oluyor sokaklarda. Yeni bir günden selamlar. En son Kulnar şehrine gelmiştik beraber. Şimdi Kulnar şehrine çok yakın olan başka bir ilçedeki eski bir yapıyı görmeye gidiyoruz. Şöyle bir otobüsteyiz. 1 saat bu otobüsün içinde gidiyor olacağız. Otobüs bayağı hareketli. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Kafamız neredeyse tavana çarpacak oluyor bazı noktalarda. Göstereceğim aslında. Onu göstermek için açtım kamerayı ama otobüsün duracağı tuttu. 1 saatlik bir yolculuğumuz var. Gideceğimiz yer 15. yüzyıldan kalma Özbek kökenli bir Türk imparatorun inşa ettiği bir yer aslında. Bir cami. Alo. Şimdi burası Özbek asıllı bir imparator tarafından 15. yüzyılda yapılmış 60 kubbeli cami. Aslında 77 tane kubbesi olsa da 60 tane sütun olduğu için 60 kubbeli cami olarak geçiyormuş. Giriş için normalde 200 taka ama yabancılar için 500 taka. Şöyle biletler aldık 2 tane. Sağ tarafta bir müze var. Cami şu tarafta. Burası aynı zamanda UNESCO Dünya Mirasları listesinde. Çok önemli bir mimari. Gerçekten muazzam görünüyor. Tabii ben bu tarafa giremiyorum. Okay. Ben şuradan göstereyim size, içeriye giremiyorum. İran'daki camileri gezerken böyle kadınların ve erkeklerin ayrıca girdiği bir yer yoktu. Burası hala ibadetlerin devam ettiği bir cami olduğu için girebiliyorum. Şurada perdeli bir bölüm var. Orası kadınlar için. Orada da kadınlar namaz kılıyorlar şu anda. Bu gördüğünüz yerin perdeli hali. O yüzden içeriği göstermeye gerek yok. Çevresinde dolaşalım. Lotus çiçekleri var burada da. Bütün kapı görünümlü giriş yerlerinin, daha doğrusu üstünde böyle lotus çiçekleri var. 3 tane. Şurada da var. Şöyle bir arka bahçe ve çok huzurlu görünen bir göl. Caminin olduğu yerden çıktık. O gölün çevresinde ve caminin çevresi böyle bir köy aslında. Bir köyün ortasındaymış o cami. Türbesi falan da şu civarlardaymış. Oralara doğru ilerliyoruz. Köyün içerisinden geçiyoruz. Şimdiye kadar sanırım Bangladeş'in en sakin gördüğüm noktası burası. Kırsal yaşam her zaman şehirden çok daha iyi oluyor. Hem daha yeşil, hem çevrede hayvanlar görüyorum. Trafik yok, gürültü yok. Mis. Gölde yüzüyorlar. Çamaşırlarını yıkıyorlar. Hello. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz şaşkın, onlar şaşkın. Bazen böyle durumlarda ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bakışıyoruz, gülümsüyoruz. Sonra yola devam ediyoruz.
Yalnız amca bayağı kafasını falan sokuyor. Böyle dalarak yüzüyor gibi. Yıkanmaktan ziyade. Ortak bir banyo. Hello. Fine, how are you? Let's go talk with them. Do you want to take shower? Yeah? With this? Yeah. Sana ne? Sana ne? Sana ne de şava? Güzel valla. Gün içinde sıcakladın mı gir göle yıkan. Hello. You want to talk? Your country name? Me, Turuşko. France. France. Wow. Nice. Are you from this city? Bangladesh. Bangladesh? You're from Khulna? Gujarat? Hmm. Khanjan Ali. এটা হর এটা দেখলি Royal blue colored. এই যে খানজান আলী রহমানের Is it türbesi burasıymış? Okay. Evet. Let's go. Okay, thanks. Bye. ওকে বাই Bye. Dumkuri. You like this? Yes. Hmm. Dilim kamaştı. Sadgomos Maskiu long. There is a mosque there. Yes, Okay. yes. Do you know where can we walk? Yes. Walk from where? Here? Yes. Walk. Here or? Walking. It Sadgomos Maskiu. Okay, from nice. here. Okay. So we go from here. Yes. Okay, thanks. What's your name? My name is Mustaki. Mustaki? Nice to meet you. My name is Ayşe. Good name. Yes, yours too. Yes. Thanks. What is this? The name? Dunko. Dunku. Dunkuri. Oh. It's sour. It's sour. Az da mer. Abartma, egzajerasyonda. O kadar da ekşi değil yani. They say there is a mosque there and we can walk from here. Bu bölgede böyle bir sürü ayrı ayrı 15. yüzyıldan kalma şöyle camiler var. Şey demedikleri sürece ben de girmeye çalışayım bakalım. No? Gel. Selamünaleyküm. Your country? France, Turkey. Bayağı eski arkadaşlar. Çok huzur veriyor ama insana içeri girer girmez. Dışarısı inanılmaz sıcak. Buraya gelip böyle oturmak inanıyorum ki onlara çok huzur veriyordur. কবি মাদ্রাসা রাই আবার ওই বাংলা মাদ্রাসা কবি মাদ্রাসা তুমি তোমরা করো কেন আলাদাই থাকবে। Burada da var bu lotus çiçeklerden. Daha önce bu lotus çiçek figürlerini ben sadece Budist tapınaklarda görüyordum. Herhangi bir camide veya herhangi bir başka tapınakta görmemiştim. Bayağı basit. Bengalce bana hem biraz Farsçayı anımsatıyor hem de biraz Kürtçeyi anımsatıyor. Zaten Farsça kökenli bir sürü kelimeleri var. Yani dil biraz hem Sanskritçeden hem Hintçeden ve hem de Farsçadan etkilenen bir dil.
एक कतुको राष्ट्र ये दैसे काय चाहिए सब বুঝছো মুসলমান দাবি কিন্তু আমরা আমার ভূগোল দেশে আছে ওই ভূগোলই মাত্র মুসলমান না আমার চেতা তুমি বলছে কি ফুলও সাথে Teva'nın söylediğine göre Güneydoğu Asya'da böyle ördekleri pirinç tarlalarına atıyorlarmış. Ördekler böcekleri yiyorlarmış ve bu sayede tarlaya kimyasal hiçbir şey atmaları gerekmiyormuş. Where did you see it? The ducks in Southeast Asia? I've seen it in Indonesia. Yeah. And I've seen a documentary on this, the documentary, a paper. It's a good idea. So if I was thinking, if one day I have my own agriculture stuff, I will have also duck. And every morning I will go, open the gate. Come on guys, let's eat. And the night, and I eat the duck. I've not put this part Teva. Ördek hassasiyeti olan bir tane izleyicim var. Onun yorumunu çok iyi hatırlıyorum. Ondan özür diliyorum. Burada genelde sevgililer ve Bangladeş'te artı koyuyorlar ortaya kalplerine. Bu da böyle bir bilgi olsun. Same way? Okay. Did we come from here? Yeah. Okay. Her yerde böyle su var. Çevredeki evlerdeki insanlar da hem duşlarını alıyorlar hem kıyafetlerini yıkıyorlar. Genel olarak fazla su ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Bakın şurada böyle bir çamaşır yıkamak için yer var mesela. Şurada amca kıyafetini yıkıyor. They are chasing me. Look. Don't look. Look what they do. They chase me with the wings. They were protecting the house. Biz gezimizi tamamladık. Kulna'ya, başladığımız noktaya geri dönelim diye bir otobüse bindik. Ama otobüsün indiği yer hiç bizim bildiğimiz Kulna değil yani. Bambaşka bir yere geldik. Otobüs terminali şu taraf. Bir arkadaşa sorduk Kulna merkezi arıyoruz falan diye ama burada kayıklara bineceğiz galiba böyle. Okay. Same. This one. Şu arkadaş, siyahlı arkadaş bize yardımcı oluyor. Bunlar ücretsiz galiba. Tek gidiş yolu bu olduğu için bütün herkes böyle kayıklara toplandı. Öyle gidiyoruz. Kişi başı 15 takaymış ama bize yardımcı olan arkadaş bizim için ödedi. Burada öyle bir şey var. Biriyle çay içince falan çayı, işte böyle küçük miktarları falan ısrar ederek onlar sizin için ödüyorlar. Gerçekten bu konuda çok misafirperverler.
you mama. Dance, dance, dance. Ma'am, this side. Okay. This is inside Khulna. Ha, okey. Meğersem Kulna'da bir sürü otobüs terminali varmış. Biz Kulna'ya gideceğiz deyince herhangi birine giden otobüsü bize vermişler. Geldik, şimdi buradan tuk tuk'a bineceğiz. Gideceğimiz yer yani yürüme mesafesiyle bir 20 dakika uzaklıkta tuk tuk'la. Tuk tuk arayacağız. Let's take any of them. Yeah, I was waiting for you. Sonatanga. Yeah? How much? Taka? Second phase. No, Taka, how much? He's high ya. Kafası güzel bunun. Let's ask someone. Thank you so much. Aşkım, he's high. He's high. Be school. Also be school na second phase. Don't understand. Okay, let's go somewhere. Thank you so much. When the driver is high, I don't really trust. Thank you. Okay. Sonatanga bus station. Sonatanga bus station. Sonadanga bus station. Bus. Yes, how much, Taka? Huh? Sorry? 200. 2. 20 টাকা. Fingers. 70 টাকা দেবেন 70? 70. Okay. 20 টাকা. No, 20 টাকা is not 70. The bus station. In this direction. Okay. I think it's 100. I think it's like 52 person, 20 taka, 50-50. Each person 50. Because in this kind of tuk-tuk, he told us like each person is 40-40, you know? They consider per person, yes. Kişi başı 50. Yani toplamda 100 taka oluyor. Buradaki tuk-tuk mantığında öyle bir şey var. Kişi başı alıyorlar. Bangladeş'te her hafta bir şey oluyor sokaklarda. Her hafta bir şey protesto ediliyor, bir şeyciler için toplanıyorlar falan. Bangladeş videolarını düzenli takip etmeyenler ama merak edenler varsa tarihini, Bangladeş'in ilk bölümlerini izlesin. İlk bölümlerinde özellikle Dhakka'da üniversite çevresinde dolaşırken çevrede gördüğümüz sokak sanatlarından bir hayli konuşmuştuk. Resmen dolandırıldık yani. Bayağı sıcakmış. Çatallar için pazarlık yapıyoruz. Bu aktiviteyi yaptım. Çok sinirim bozuk. Bangladeş'te bütün İsrail ürünleri boykotlu. Burada asla Coca-Cola falan göremezsiniz. Dünyanın en büyük mangrove ormanı burada bulunsa dahi. Şöyle bir özel tekneye bindik. YouTuber, yes. Şu adamla bir tartıştık. Sevmek için çok çabaladığım ama sürekli bana böyle bir yerlerden kötü hissettiren bir ülke oluyor kendisi.